Merhaba değerli dinleyicilerim. Korku Hikayeleri serimizde Şeytanirracim korku filminin gerçek hikayesinin birinci bölümünü sizler için anlatacağım. Serinin diğer bölümlerini de kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. İyi dinlemeler. 3 sene önceydi. Temmuz ayıydı. Ortalık yine cayır cayır yanıyordu. Vantilatörü kendime çevirip ölü gibi koltuğa yayılmış televizyon izliyordum. Üniversite 1. sınıfı yeni bitirmiştim. Keyfim yerindeydi. Kendime bakıyordum. Saçı uzatmış, top sakal bırakmıştım. O yazki planım tatilimi memlekette geçirmekti. Lakin ev arkadaşım olan Atakan, ikimizin de maddi durumunun iyi olmaması sebebiyle üniversiteyi okuduğumuz şehirde kalıp çalışmak konusunda beni ikna etmişti. Ev arkadaşım Atakan'ı tanıyalı bir yıl daha iyi olmamıştı. Ama 40 yıllık dost gibi olmuştuk. Nasıl aynı eve çıktığımızı da anlatayım sizlere. Devlet yurdunda kalıyordum. Atakan'la aynı odadaydık. Atakan'dan başka 2 kişi daha vardı. Ama biz onunla iyi anlaştık. Sonra eve çıktık. Aslında her şey bu yanlış kararı vermemle başlamıştı. Devlet yurdunda o kadar iyi, o kadar dürüst olan bu adam, meğerse çok başka taraklarda bezi olan, hayallerimden bile ötede ilimlerle uğraşan birisiymiş. Onunla aynı eve çıkalı geceleri tuhaf rüyalar görmeye başladım. Ama nedeninin o olduğunu ilk zamanlar anlayamadım. Her neyse, okul biteli 1 ay olmuştu. Temmuz'un ilk haftasıydı. Alttan dersim kalmadığı için tabii rahattım. Aileme söyledim. İşte böyle iş buldum burada diye. Gelmeyeceğim bu yaz dedim. Eve de okul bitince çıkmıştık. 1 aydır aynı evde kalıyorduk. 1 ay boyunca gece gördüğüm rüyalar hariç hiçbir anormal durumla karşılaşmadım. Rakı içiyorduk her gece. Havadan sudan muhabbetler ediyorduk, dertleşiyorduk. Ancak bu 1 ay sonunda henüz ne olduğunu kendimin bile anlayamadığım bir gariplik hissediyordum. Açıklayamadığım kötücül bir his vardı içimde. Hislerimde yanılmadığımı bir gece tuvalete kalktığımda anladım. Yatmadan bununla bira içmiştik. Kafam hafif güzeldi. Gidip yattım. Gece kalktım. Acayip susamışım ve acayip de sıkışmıştım. Tuvalet koridorun sonundaydı. Arkadaşımın odası tuvaletin sol tarafına düşüyor. Benim odamsa koridorun diğer ucundaydı. Çıktım. Uyku sersemliğiyle tuvalete doğru koridorda ilerliyordum. Baktım sol taraftan sesler geliyor. Arkadaşımın kapısının altından duman çıkıyordu. Kapıyı tıklattım. Ses gelmedi. Daha yüksek sesle tıklattım. Yine ses yoktu. Bunun üzerine kapıyı kendim açtım. Arkadaşım uyuyordu. "Kalk ulan, ne oluyor burada? Ne yakıyorsun?" diye bağırdım. Kalktı. "Ne yakması? Ne diyorsun sen?" dedi. "Bunu benim sana sormam lazım. Kapının altından duman çıkıyordu," dedim. "Uyku sersemliğine yanlış görmüşsündür kardeşim," filan dedi. Ben de uzatmadım. Ama bayağı tırsmıştım. Ve kapının altından da bayağı duman çıkmıştı. Sonra tuvalete gidip ihtiyacımı görüp yatağıma döndüm. Sabah geç kalkmıştım. Çünkü pazar günüydü. O gece rüya görmemiştim. Atakan benden önce kalkmış, çayı filan demlemişti. Ben de peynir filan çıkarttım dolaptan. Çayı getirip masaya koydu. Sadece günaydın dedi. Kahvaltıya oturana kadar hiç konuşmadık. Oturduk masaya. Bunda bir haller vardı. Yani nasıl desem, bana ara ara kaçamak bakışlar atıyordu. Ama böyle nefret dolu bakışlar. Atakan'a "İyi misin?" diye sordum. "İyiyim," dedi sadece. O geceki olay aklıma takılmıştı. O dumanları ve duyduğum garip sesleri sordum. Ama yine bilmediğini söyledi. "Belki bilgisayar açık kalmıştır. Sesler ondan gelmiştir," dedi. Bu beni daha da büyük bir meraka sevk etti. Çünkü akşam odasında bilgisayar açık değildi. Odanın içi kapkaranlıktı. Hem o dumanlar bir şey yakmadan asla tütmezdi. "Bugün ne yapacaksın Atakan?" dedim. Atakan da "Odama çekilir, dinlenirim büyük ihtimalle," dedi. "Tamam," dedim, dışarı çıktım. Arkadaşlarla sahilde takıldık biraz. Gece saat 23 gibi eve gittim ki kabus başlıyordu artık. Kapıyı açmamla şok olmam bir oldu.
Bütün odaların lambaları sönük, koridorda mumlar yanıyordu. Işığı açtım. Hemen bunun odasının önüne gittim. Kapıyı çaldım. Önce ışığı, sonra kapıyı açtı. "Bu mumlar ne oğlum? Evi mi yakacaksın?" dedim. "Ya kusura bakma kardeşim. Elektrikler kesilmişti. Yanık unutmuşum mumları," dedi. Zaten ona karşı içimde bir şüphe vardı. İyice ondan tırsar olmuştum. Hiç uzatmadım. Odama çekildim. Bir sigara yaktım. Tavana bakıp olanları düşünmeye başladım. Acaba bu son günlerde olanlar neydi? Böyle olaylardan korkmam normaldi. Yani eve gelip karanlık bir evde yanan onlarca mum görünce gerçekten korkuyor insan. Daha onun öncesinde adamın odasından sesler geliyor, kapının altından duman gibi bir şey çıkıyordu. Kapıyı çalınca adam yeni uyanmış gibi kalkıyordu. Yani artık işi bırakıp memlekete mi dönsem, gelince de bu evden ayrılsam mı diye düşünmeye başlamıştım ama kendime cesaret veriyordum. Tesadüf bu olanlar diyordum. Her neyse, o gece tavana bakarken uyuyakalmışım. Uyandığımda sabah olmuştu. Ancak üzerimde bir ağırlık vardı. Kalkıp pencereden dışarı baktım. Hava kızıldı. Ancak ilginç bir şey vardı. Güneş gözükmüyordu. Sadece iç bunaltan bir kızıllık vardı. Sokaklar bomboştu. Biraz daha yatayım deyip arkamı dönmemle Atakan'ı o masmavi gözleriyle bana bakarken ve ayakları ters bir şekilde görmem bir oldu. Ancak yüzü görünmüyordu. Sadece bana baktığını ve masmavi gözlerini görebiliyordum. Olduğum yerde bayılır gibi olurken uyandım. Kan ter içinde kalmıştım. Hayatımda böyle bir kabus görmemiştim. Evet, çok kötü bir kabus görmüştüm. Saat gece 4:30'tu. Ama sanki yıllardır uyuyor gibiydim. O anki çaresizliği anlatmak çok güçtü. Sadece yatakta oturup kaldım. Bir yandan da kendime cesaret vermeye çalışıyordum. Bu zamana kadar dinlediğim korku hikayelerinden, izlediğim korku filmlerinden dolayı böyle bir kabus gördüğümü, yaşadıklarımın bilinçaltımın bana oynadığı bir oyundan ibaret olduğunu filan söylüyordum. Her zaman odamda su bulundururdum. Baktım sürahi boşalmış. Işığı açtım. Su almaya mutfağa gidecektim. Ancak böyle bir kabustan sonra mutfağa gitmeye dahi korkuyordum. Sürahiyi aldım. Karanlık koridorda ilerliyordum. Işık açma düğmesi koridorun diğer ucundaydı. Yani benim odamdan evin diğer bölümlerine gitmek için o koridordan geçip daha sonra ışığı yakmak gerekiyordu. Odamın kapısını açık bıraktım. Koridoru biraz aydınlatsın diye. Hızlı adımlarla mutfağa doğru gidiyordum. Nihayet mutfaktaydım. Musluğu açtım. Suyu dolduruyordum. Bir taraftan da musluğa kızıyordum. Niye bu kadar az akıtıyorsun diye. Sürahi doldu. Musluğu kapatıp arkamı dönmemle Atakan'ı karşımda görmem bir oldu. Sürahi yere düştü. Betim benzin atmıştı. "Ne oldu kardeşim? Kusura bakma korkuttuysam" filan dedi. "Önemli değil birader. Ama ses vermeden niye geliyorsun gecenin köründe?" diye buna biraz atar yaptım. "Ya işte susadım da kalktım" filan diyordu. Nasıl da sessizce, yılan gibi "Ne ara geldin, arkama da bekliyorsun" diyordum içimden. "Tamam dostum, iç suyunu" dedim. Koridorun ışığını yaktım. "Atakan, mümkünse koridorun ışığını söndürme. Benim odanın ampulünde arıza var. Az ışık veriyor" dedim. Koridorun ışığının açık kalmasını istiyordum. Odama gittim. Sabah ezanı okunuyordu. Bitene kadar sigara içtim, düşündüm. 1-2 saat uyuyup sabah işe gittim. Düğün salonunda çalışıyordum. İş rahattı aslında. Öğrenci için parası da idare ederdi. Hatta bahşişlerle filan iyi bile sayılabilirdi. Benim aklıma girip "Çalışalım, burada kalalım, gitmeyelim memlekete" diyen Atakan ise ancak evde, odasında vakit geçiriyordu. İşe filan gittiği yoktu. Eve gidince konuşacaktım Atakan'la. "Biz bu yazı burada çalışıp para biriktirmek için geçirecektik. Ama sen sürekli odandasın. Vaktine yazık" diyecektim. Neyse, akşam oldu. O gece patron bırakmadı beni. Zengin bir ailenin düğünü varmış. İyi bahşiş verirlerdi. Benim de içime geldi açıkçası. Gece 1 gibi işten çıktım. Eve yürüyerek gidiyordum. Yarım saat filandı düğün salonunun bizim eve uzaklığı. Bu saatte otobüs yoktu.
Yürüyerek eve gitmek zorundaydım. Sonunda eve varıp kapıyı açtım. Yine ev karanlıktı. Nefret ederdim. Evde birileri olsun, ışık açık olsun, ses olsun isterdim. Fobi mi dersiniz, ne dersiniz bilmem ama bu da böyle bir huydu bendeki. Sonra içeri girip ışığı açtım. Atakan'ın kapısının önüne gittim. Kapıyı çaldım. Yine önce ışığı, sonra kapıyı açtı. "Biraz konuşalım mı Atakan?" dedim. "Tamam, odam dağınık şimdi. Sen salona git, ben geliyorum," dedi. Gittim, salona oturdum. Geldi bu yanıma. "Bak Atakan, ne atlar çeviriyorsun bilmiyorum ama bu gittiğin yol değil. Ben senin aklına uyarak burada kaldım. 3-5 kuruş kazanayım diye. Ama sen çalışmayı bırak, odandan bile çıkmıyorsun. Bir de garip hallerin var. Tedirgin oluyorum senden," dedim. "Haklısın kardeşim. Bu aralar bazı sorunlarım var," filan dedi. "Ne sorunu Atakan? Anlat. Biz arkadaşız," dedim. "İşte ailesiyle arası iyi değilmiş. Babası, kocaman adamsın. Git çalış oku. Bak millet hem çalışıp hem okuyor. Biliyorsun durumumuzu," filan demiş. "Baban haklı Atakan. Ben de baban gibi düşünüyorum. Gün boyunca evdesin. Çalışmak için dışarı çıkmayı bırak, tuvalette bile çıkmayacaksın neredeyse odandan," dedim. "Tamam kardeşim. Yarın iş aramaya çıkarım o zaman," dedi. "Tamam kardeşim," dedim. "Sabah olunca beraber çıkarız," dedim. Uyumaya gittik. Benim aklımda da o iş aramaya gidince odasına girip nelerle uğraştığını görmek istiyordum. Merak ediyordum neler yaptığını. Dün gece rüyama bile girmişti. Rüyamda onu görmem tesadüf müydü? Odasından gelen sesler ve dumanlar neydi? Çok merak ediyordum. Sabah beraber çıktık bununla. Yolda ayrıldık. Ben düğün salonuna gittim. Bu iş aramaya gitti. İş yerinde biraz temizlik falan yaptıktan sonra patrondan birkaç saatliğine izin istedim. Sağ olsun verdi. Hemen iş yerinden çıkıp eve doğru koşmaya başladım. Atakan evde yokken odasında nelerle uğraşıyor artık öğrenecektim. Adam hiç odadan çıkmıyordu çünkü. Eve vardım. Kapıyı açıp içeri girdim. Evde ses seda yoktu. Aha, Atakan daha gelmemiş dedim. İçimde bir korku vardı. Odasının kapısını açtım, içeri girdim. Yatağı düzenli, odası derli topluydu. İlk etapta hiçbir ilginç şey gözüme çarpmadı. Sonra yatağın altına doğru hafiften eğildim. Bir zincir gözüküyordu. Bir kolyenin zinciriydi bu. Çektim aldım elime. Yuvarlak bir kolyeydi. Kolyenin içini açtım. Atakan'ın resmi vardı içinde. Ancak gözleri kesilmiş ve yerlerine 2 tane mavi boncuk konulmuştu. "Bu ne ulan?" dedim. "Bir insan kendi resmini niye kolyede taşır? Ayrıca gözlerini kesip niye 2 tane mavi boncuk yerleştirir?" diye hayıflandım. Hemen aklıma gördüğüm rüya gelmişti. Nedensiz yere bağlantı kurdum aralarında. Rüyamda Atakan bana masmavi gözleriyle öfkeyle bakıyordu. Kolyeyi aldığım yere koyarken yatağın altında onlarca mum gördüm. O an anladım ki bu adam bir şeyler çeviriyordu. Artık emindim. Hemen çıktım evden. Artık gece nerede kalırım diye düşünüyordum. Bu ne olduğu belirsiz insanla aynı evde kalamazdım. Bu düşüncelerle iş yerine gittim. Akşam olmuştu yine ve ben yine maalesef eve gitmek zorundaydım. Eve vardım. Atakan evdeydi. Bu sefer odasının ışığı açıktı. Odama gittim. Hiç yanına uğramadım. Bu sefer Atakan benim kapımı çaldı. Açtım. Bana merhaba filan demeden direkt "Neden odama girdin?" diye sordu. Öyle bir bakışı vardı ki bana 10 saniye kadar dondum kaldım resmen. "Ben girmedim dostum. Akşama kadar işteydim," dedim. "Yalan söyleme. Bana söylediler. Söyle bakalım niye girdin odama," dedi. "Kim söyledi? Ne diyorsun sen? Ben girmedim odana," filan dedim. "Bak, odama girdiğini biliyorum. Ancak bir daha odama girersen buna pişman olursun," dedi. "Ne diyorsun? Ne yapacaksın? Söyle," dedim. Gülümsedi sadece. O nefret gitmiş, yerine alaycı biri gelmişti sanki. "Sadece beni rahat bırakmanı istiyorum," dedi. O gülerek söylüyordu belki ama bende aşırı bir korku oluşmuştu. Sonra dönüp arkasını çekip gitti. Odamın kapısını kapatıp düşünmeye başladım. Kim söylemişti ona odasına girdiğimi? Neden bu kadar tepki vermişti acaba? Dedim kendi kendime. Yatağa uzandım. Bu düşüncelerle uyuyakalmışım.
Gece yarısı uyandım. Susamıştım yine. Su doldurdum sürahiden. Bu sefer doluydu. Gece bir uyanırsam tekrar uyuyamıyorum. Bir de böyle biriyle aynı evde olunca tekrar uyumaya da korkuyor insan. Işığı açtım. O zaman laptopum yok. Atakan'ın kötü bir laptopu var odasında. Bir de ortak kullandığımız masaüstü bilgisayar var salonda. Onu da bu saatte gidip kullanmam yani. Direkt sigara yaktım. Işık açık sigara içiyordum. Kapıyı tıklattı birisi. Açtım. Kimse yoktu. Atakan diye seslendim. Ses seda yoktu. Emindim. Kapıyı biri tıklatmıştı. Yani uyku sersemliği yoktu üzerimde. Uykum açılmıştı. Odamın kapısını açıp biraz koridorda yürüdüm. Atakan diye daha sesli bağırdım. Yine ses yoktu. Geri dönüp odama girdim. Kapattım kapıyı. İçeride bir sigara daha yaktım. Yine kapı tıkladı. Bu sefer bir ses gelmişti. Yaşlı bir kadın sesi. Sanki kapıyı aç dedi. Kafayı yemek üzereydim. Korkarak açtım kapıyı. Yine kimse yoktu. Cep telefonumu aldım. Atakan'ı arıyordum. Adam 10 metre ileride ama telefon ediyorum işte. Odasına gitmeye korkuyordum. Açtı telefonu, ses yok. Alo dedim. Ses yok. Ulan konuş dedim. Yine ses yoktu. Yeter artık ulan diye bağırdım. Bir daha odama girme dedi. Kapattı telefonu. Sabaha kadar oturdum. Sabah ağzını yüzünü dağıtacaktım. Neyse, sabah oldu kalktım. Doğruca odasına gittim. Kapısını çaldım. Açmadı ilk önce. Sonra ben açmaya çalıştım. Kilitliydi kapısı. 10 saniye sonra açtı kapıyı. Ulan ne istiyorsun benden? Neler yapıyorsun sen? Gece gelip kapımı tıklatıyorsun. Sonra yaşlı bir kadın sesi çıkartıyorsun. Senin amacın ne dedim. Ben yapmadım kardeşim. Uyuyordum o sırada. Sen kabus görmüşsündür. İstersen seni psikoloğa götüreyim dedi. O an cep telefonumu gösterdim. Telefona baktı. Gece aramışım. Arama kaydı var. 10 saniye konuştuğumuz görünüyordu. Gözlerinin içine baktım. O da bana baktı. Yüzündeki o şaşırmış, yardımsever ifade gitti. Sonra gülmeye başladı. Ne gülüyorsun ulan diye bağırdım. Sen nesin? Kimsin? Bunu niye yapıyorsun dedim. Hiçbir şey demeden gülüyordu. Telefonun alarmıyla uyandım. Yine kabus görmüştüm. Kanter içindeydim. Sürahiyi kafama diktim. Artık iyiden iyiye psikolojim bozulmuştu. Rüya ile gerçeği yaşıyordum aynı anda. Bugün Atakan'la mutlaka konuşmalıydım. Kafamdaki her şeyi soracaktım. Ama aklıma gelip bir türlü dillendiremediğim şeyler vardı. Ona odasına girdiğimi söyleyenler kimdi? O resimdeki boncuklar neydi? Mumlar neydi? Dumanlar neyin nesiydi? Odadan niye çıkmıyordu? Ben neden sürekli rüyamda onu görüyordum? Kafamda bir sürü anlamsız ve korkutucu soru dolaşıyordu. İşe gittim. Akşama kadar hem çalışıyorum hem de bu sorulara kafamda cevap arıyordum. Eve gelirken bir büyük rakı ve biraz çerez aldım. Evin önüne gelip kapıyı çaldım. Atakan kapıyı açtı. İçeri girdim. Yüzünde değişik bir ifade vardı. Atakan, seninle konuşmamız lazım. Biraz salona gelir misin? Orada konuşalım dedim. Niye? Ne konuşacağız dedi. Sadece muhabbet etmek istiyorum seninle. Biz her gece içerdik seninle. Bak rakı aldım. İçeriz dedim. Pek canım istemiyor ama biraz oturabiliriz dedi. Gittim mutfağa. 2 çay bardağı aldım. Sonra salona geçtim. Bekliyorum bunu. Sana gelsin diye. 5 dakika sonra filan geldi bu. Odana girdiğim için özür dilerim. Yaptığım hataydı. Ancak senin adına endişeleniyorum dedim. Benim adıma endişelenme. Asıl sen kendi adına endişelen dedi. Bak kardeşim. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. 1 senedir beraberiz. En yakın arkadaşımsın. Sende garip haller var. Odana girdiğimi kim söyledi? Söyle bana dedim. Gözlerime baktı. Hafif tebessüm etti. Kolye ile mumları merak ediyorsun değil mi dedi. Evet diyebildim sadece. Aşırı bir korkma hissi gelmişti bana. Tamam söyleyeceğim. Gel. Benim odaya gidelim dedi. Odasına gittik. Kolyeyi çıkarıp içini açtı. İçinde Atakan'ın resmi vardı. Gözleri yerindeydi. Boncuk falan da yoktu. Kolyeye baka kalmıştım. Sen bu resmi nasıl gördün? İçinde ne vardı? Dedi. Bu kolyenin içinde senin resmin vardı. Gözleri oyulmuş, yerinde boncuklar vardı dedim. Hayır, bu aynı kolye. Sen o zaman farklı görmüşsün. Ya da sana farklı göstermişler dedi. Onların sana bakış açılarına göre sen de farklı görmüşsün resmi dedi.
Kimlerin? Ne diyorsun Atakan sen? Onlar işte, diğerleri. Kardeşim bak, içki içen boş bir adam olabilirim. Ama lütfen böyle şeylerle korkutma beni dedim. Ben korkutmuyorum seni. Aksine sana yardım ediyorum. Bak, açık konuşacağım. Seni sevmeyenler var. O gördüğün kabuslar bununla alakalı dedi. Ama o gördüğün kabuslarda hep sen varsın Atakan. Onun ben olduğumu nereden biliyorsun dedim. Senin rüyana giren ben değildim. Benim arkadaşlarımdı dedi. Sana arkadaşlarımın isimlerini söyleyeceğim. Sen de bize katıl dedi. Atakan, siz kimsiniz? Size niye katılayım? Neyin içine sokuyorsun böyle beni dedim. Bana 5 tane 3 harfli ismi söyledi. Bunlar kim? Ne biçim isimler böyle dedim. Onlar benim arkadaşlarım dedi. Sonra eline birkaç tane mum aldı. Bu mumları telefon gibi düşün. Çok eski zamanlardan beri bu mumlarla haberleşilirdi dedi. Ben sadece dinliyorum söylediklerini. Korkuyordum. İçimden sure okuyacak oldum. Daha okumadan sakın dedi. Sakın okuma. Ne diyorsun? Neden okumayacağım dedim. O yapacağın şeyi yapma. Okuma dedi. Artık düşünmüyordum okumayı filan. Sadece Atakan'ı dinliyordum. İstersen sana gösterebilirim bazı şeyleri dedi. Korkuyordum ama yine de göster dedim. Sesi öyle ikna ediciydi ki yaptığımız şeyin çok kötü bir şey olduğunu o anki psikolojiyle anlayamıyordum. Mumları çıkardı yatağın altından. 28 tane mum vardı. Bunları yakmaya başladı. Mumlar yandıkça odanın içinde gölgeler hareket ediyor gibi geliyordu. Bu mumlardan bir şekil yaptı. Kolyesini çıkardı. Bu şeklin ortasına koydu. Işığı söndürür müsün dedi. Söndürdüm. Otur yanıma. Ses çıkarma. İçinden Kur'an filan okuma. Sadece dur yanımda dedi. Bir şeyler söylemeye başladı. O bir şeyler söyledikçe mumlar sönecek gibi oluyor, alevi azalıyor, sonra daha da şiddetli yanmaya başlıyordu. Atakan gözlerini kapatıp şekle doğru "Nerede?" diye bağırdı. Sonra 5 saniye durup sinirli bir şekilde "Çağırın, buraya gelsin." dedi. Sanki biriyle konuşuyordu. Ben öylece oturmuş Atakan'ı izliyordum hayretle. Sonra birden kafasını bana çevirip gözlerimin içine baktı. "Hayır" dedi. Ben de "Ne hayırı?" derken şekildeki mumlardan bir duman çıktı. Sanırsınız ki oda yanıyordu. Atakan "Gidin hemen" dedi. Dumanlar kayboldu. Sonra bana "Işığı aç hemen" dedi. Işığı açtım. "Ne yapıyorsun? Sana sessiz ol demedim mi?" dedi. Ben de "Bana bakıp hayır dedin. Ben bana söylediğini zannedip ne hayırı dedim sadece" dedim. "Sana söylemedim onu. Bir daha sana söylediğim şeyden dışarı çıkma" dedi. "Ne oldu? Kusura bakma yanlış bir şey yaptıysam" dedim. "Yaptın. O kolye sayesinde seni gizlemiştim onlardan. Ama artık biliyorlar seni" dedi. "Atakan, senin ne dediğini anlamıyorum. O kolye beni nasıl gizleyecek ve kimden gizleyecek? Bu yaptıklarımız normal şeyler değil" dedim. "Senden tek isteğim bu kabuslardan kurtulup eskisi gibi olmak. Eğer benden rahatsız oluyorsan evi arayıp geleceğimi söyleyeyim. Sen kal burada. Ben giderim" dedim. "Bak kardeş, bu şerlileri aslında sen istedin" dedi. "Ulan ben neyi istedim? Sen zorla beni bu olaya şahit yaptın" dedim. "Hayır, ben sana her seferinde sordum. Sen tamam diyerek buna dahil olmayı kendin seçtin" dedi. "Burada daha fazla duramam Atakan. Sen normal değilsin" dedim. Evi aradım. Bizimkiler köydeymiş. Üzüm kaynatmaya gitmişler pekmez yapmak için. "Ben geliyorum" dedim. "Niye geliyorsun, ne oldu?" dediler. "Patronla anlaşamadık. Boşuna burada durmayayım" filan dedim. İş yerine gittim. Hesabımı kapattım. Eve hiç uğramadan doğruca terminalden otobüse bindim. Memlekete vardım. Oradan köy otobüsüyle köye vardım. Babamlar genelde gündüzleri dedemginin evinde olurdu. O yüzden direkt dedemlere gittim. Oturduk sohbet ediyoruz. Biraz bu olayı çıtlattım yani. "Kötü rüyalar görüyorum" dedim. "Köyün hocası var. Ona götürelim oğlum seni" dediler. "Bir muska yazar, kabuslarından kurtulursun" dediler. Akşam oldu. Yatmaya üst kata çıktık. Dedemlerin evi 2 katlı. Altta dedemler kalır. Üst kat boş dururdu. Amcamlar ya da ailem köye gelince yukarıda yatarlardı. Biz de yukarıda yatıyorduk yine. Ben kendi yatağımdan başka yeri biraz yadırgardım. Hemen uyuyamazdım. Yattım yer yatağına. Annemle babam bir odada yatıyordu.
Ben de diğer odada yatıyordum. Ellerim başımın arasına koyup düşüncelere dalmıştım. Üzerimde bir ağırlık vardı. Gökyüzü yine kızıl olmuştu ama köyde değildim. Kendimi üniversite okuduğum şehirde, o evdeki odamda buldum. Kalktım ayağa. Camdan aşağı baktım. Aşağıdan ilginç sesler geliyordu. Sonra arkamı dönmemle yine Atakan'ı gördüm. Yüzü gözükmüyor, sadece masmavi gözlerle bana bakıyor ve yine ayakları ters bir haldeydi. Kanter içinde kalmıştım. Evet, maalesef yine o lanet kabusu görmüştüm. Kapı açılıp diğer odadan babam içeri girdi. "Oğlum ne oldu? Çığlık attın," dedi. "Baba, sabah bahsettiğim kabustan gördüm yine," dedim. "Tamam oğlum, uyu sen. Yarın hallederiz," dedi. Odadan çıktı. Kafamı yastığa koymamla uykuya dalmam bir olmuştu. Rüya görmeden sabaha kadar uyumuşum. Sabah kahvaltıda babama, "Baba, ne yapacağız?" dedim. "Neyi ne yapacağız oğlum?" dedi. "Bu gördüğüm kabusları işte. Gece geldin ya yanıma. Yine o kabusu gördüm," dedim. "Ne diyorsun oğlum? Ben hiç uyanmadım. Gece yanına filan da gelmedim," dedi. O anda aklıma Atakan'ın söyledikleri gelmişti. Sadece etrafımdaki yaşlardan duyduğum efsane tadındaki bir olay yaşıyordum. Düşündüm. Rüya mıydı diye ama emindim. Babam yanıma gelip, "Tamam oğlum, uyu sen, yarın hallederiz," demişti. "Baba, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Kime gideceksek gidelim artık," dedim. "Tamam oğlum, bizim köyün hocasına bir gidelim. Hoca hem hafız hem de ilmi derin bir hocadır. Ona bir gösterelim seni," dedi. Gittik hocanın evine. Adamın evi tek katlı kulübe gibi bir yerdi. Babam kapıyı çaldı. "Hoş geldin," diyerek karşıladı babamı. Tokalaşıp sarıldılar. Sonra, "Hocam, bir maruzatımız var," demeye kalmadan, "Bunun ne işi var burada?" dedi benim için. "Hocam, bu benim oğlum. Son günlerde hep kabuslar görüyor," dedi babam. Hoca babamı dinlemeden, "Götür bunu buradan, İstemiyorum burada," dedi. "Hocam, ben size ne yaptım? Sizi ilk kez görüyorum," dedim. Hoca duymuyordu bile beni. "Götür bunu buradan, çabuk götür," diyordu. Babamla bizi kovdu resmen. Yani başka açıklaması yok. Resmen kovdu adam bizi. Babamın beti benzi atmıştı. Olanlara anlam veremiyordu. "Oğlum, hoca çok iyi bir adamdır halbuki. Niye böyle yaptı anlamadım," dedi. Ben iyice psikolojik olarak çökmüştüm. "Baba, bıktım artık. Neler oluyor bana?" diyerek ağlamaya başladım. Sonra babam eve götürdü beni. Evde herkes bana bakıyordu. "Ne var? Niye bakıyorsunuz bana?" dedim. "Oğlum," dedi dedem, "bize anlat her şeyi. Neler yaşadığını tam olarak anlat," dedi. Hepsini anlattım. Hoca ile görüşmüş dedem daha sonra. Hoca buna ne dedi hiçbir zaman söylemedi bana. "Oğlum," dedi dedem, "bu dünyada yalnız değiliz. Biz nasıl varsak bizim gibi cinler de vardır. İnsanlar kapılarını açmadan cinler o kapıdan girip insanlara zarar veremez. Allah insanın bir gözü için bile melek görevlendirmiştir. Bu melekler hem koruyucu hem görevli meleklerdir. Diğer organları için ne kadar görevli melek vardır sen düşün. İşlediğin günahlar o koruyucu meleklerin gitmesine neden olur. Sonra cinlere karşı seni koruyan hiçbir melek bulamazsın. Tehlikelere açık hale gelirsin. Melekleri utandırıp kaçıran en büyük günah zinadır." İşte böyle öğüt verip duruyordu dedem. Ama nedense içimde dedeme karşı bir nefret oluştu. Yani o an onu parçalamak istedim. "Dede, öğüdüne ihtiyacım yok. Beni rahat bırak," dedim. O yaşıma kadar asla dedeme bir saygısızlık etmedim. Gerçi o saygısızlığı da ben etmedim. Ama o an öyle demek geliyordu içimden. İstemesem de dedemin kalbini kırmıştım. Dedem sustu. Babam bana bakıyordu. Normalde bu saygısızlığımı asla affetmezdi. Ama bir şey demedi. Acıyarak bakıyordu sadece bana. Değerli dinleyicilerim, hikayemizin heyecan dolu 1. bölümünün sonuna geldik. Hikayemizin 2. bölümünü kaçırmamak için kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hikayeyi anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Hikayemizin heyecan dolu 2. bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.